Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere misket köfteli bezelye yemeği tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. 250 gram kıymayı yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 adet orta boy rendelenmiş soğan, 1-2 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. 1 adet yumurta, yarım çay bardağı galeta unu, birer çay kaşığı karabiber, tuz ve pul biber ekliyorum. İyicene yoğuruyorum. Köfteyi iyicene yoğurmalısınız. Yoksa şekil verirken zorlanırsınız. Köftemi iyice yoğurdum. Bir tepsinin içerisine bir miktar un serptim. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar. Misket şeklinde köftelerimi elimi ara sıra suya batırarak yuvarlıyorum ve unun üzerine atıyorum. Üzerine de biraz un serpiştiriyorum. Tepsiyi gördüğünüz gibi sallayarak tüm köftelerin una bulanmasını sağlıyorum. Daha sonra diğer işlemleri tamamlayana dek köftemi buzdolabına kaldırıyorum. 3 adet orta boy patatesi bakın gördüğünüz gibi küp şeklinde doğradım ve kızartıyorum hafif pembeleşene dek. Kağıt havlu serilmiş olan tabağın içerisine çıkartıyorum. Ayrı bir tencerenin içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. 1 adet kuru soğanı yemeklik doğradım. Onu da üzerine ekliyorum ve biraz kavuruyorum. Daha sonra üzerine 2 adet orta boy küp küp doğranmış olan havucu ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra 2 su bardağı taze bezelye ekliyorum. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum az miktarda. Yaklaşık 4 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum üzerine. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 20 dakika kadar kısık ateşte bezelyeler ve havuçlar biraz yumuşayana dek pişiriyorum. Yaklaşık 20 dakika pişirmiş olduğum bezelyelerin üzerine köftelerimi ekliyorum yavaşça. Bir miktar daha sıcak su ekledim üzerine. Daha sonra önceden kızartmış olduğum patatesleri ekliyorum. Hafifçe bir karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi yemeğim pişti. Eğer siz isterseniz köfteleri una buladıktan sonra kızartabilirsiniz. Patatesleri kızarttıktan sonra köftelerinizi de kızartabilirsiniz aynı yağda. Ben kızartmak istemedim. Direkt çiğden eklemek istedim içerisine. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın yemeğimin kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.